1587'de 115 kadın, erkek ve çocuk yeni dünyaya ayak bastı. 3 yıl sonra hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldular. Geride sadece bir ağaç gövdesine kazınmış tek bir kelime kaldı: Kraatoan. Bu videoda Amerika'nın en büyük tarihi gizemlerinden biri olan kayıp Roanoke kolonisinin peşine düşüyor, 400 yıldır cevapsız kalan soruyu soruyoruz. Onlara ne oldu? 1587 senesinde İngiltere, gözünü yeni dünyaya dikmiş, orada kalıcı bir iz bırakmanın hayalini kuruyordu. Bu hayali gerçekleştirmek üzere, Kraliçe 1. Elizabeth'in favorisi, maceraperest Sir Walter Raleigh'in desteğiyle 115 kişilik bir grup yola çıktı. İçlerinde kadınların ve çocukların da bulunduğu bu kafile, umutları ve korkularıyla birlikte Amerika topraklarındaki ilk kalıcı İngiliz aile kolonisi olma hedefiyle denize açıldı. Onları bekleyen yer, Kuzey Carolina kıyılarında yer alan küçücük ve korumasız Roanoke adasıydı. Ancak hiçbiri, isimlerinin asırlar sonra bile tarihin en büyük gizemlerinden biri olarak anılacağını tahmin edemezdi. Şimdi gelin, bu kayıp koloninin sırlarla dolu hikayesinin peşine düşelim. Belki de yolun sonunda bulacaklarımız yanıtlardan çok daha fazla soru olacaktır. Bu yeni topluluğun başında dönemin tanınmış sanatçılarından ve haritacılarından John White bulunuyordu. White bu topraklara yabancı değildi. Daha önceki bir seferinde bölgeyi gezmiş, yerli halkın yaşamını resmetmiş ve bu yeni dünyanın vaat ettiklerini bizzat görmüştü. Bu zorlu yolculukta ona hamile kızı Eleanor Dare de eşlik ediyordu. Adaya vardıklarında ilk iş olarak daha önceki bir keşif gezisinden geriye kalan yıkık dökük kaleyi onarmaya koyuldular. Kısa bir süre sonra ise koloninin umutlarını yeşerten tarihi bir olay yaşandı. Eleanor, yeni dünyada doğan ilk İngiliz çocuğu Virginia Dare'i kucağına aldı. Bu doğum, kök salacakları yeni bir vatanın ve filizlenen bir imparatorluğun müjdecisi gibiydi. Ancak kader, bu küçük ailenin umutlarını karanlık bir gizeme sürüklemek üzere ağlarını örüyordu. Ne var ki, adadaki hayatın acımasız gerçekleri kendini göstermekte gecikmedi. Tükenmekte olan erzak, yaklaşan çetin kış ve önceki kafilelerin yerli halkla bozduğu güvensiz ilişkiler, koloninin üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyordu. Artık hayatta kalabilmelerinin tek yolu, ana vatandan gelecek yardıma bağlıydı. Bu çaresizlik içinde liderleri John White, yüreğinde kızını ve yeni doğmuş torunu Virginia'yı geride bırakmanın tarifsiz ağırlığıyla İngiltere'ye dönüp destek getirme sözü verdi. Gemisi ufukta kaybolurken, sevdiği ailesine son kez baktığındansa tamamen habersizdi. Ancak White'ın ana vatanına dönüşü, kaderin acı bir oyunuyla kesintiye uğradı. Ufukta beliren tehlikenin adı, tarihin en büyük donanmalarından biriydi: İspanyol Armadası. Tüm krallık bu ölüm kalım savaşı için seferber edilmişti. Her bir gemi, her bir asker paha biçilmezdi. White, Roanoke'daki sevdiklerine dönmek için çırpınsa da savaşın gölgesinde ne bir gemi bulabildi ne de bir avuç erzak. Bir yıl geçti. Ardından bir yıl daha ve bir yıl daha. Tam 3 uzun yıl boyunca verdiği sözü tutamamanın ve geride bıraktıklarının belirsiz kaderinin yol açtığı kahredici bir vicdan azabıyla yaşadı. Tarihçiler, bu bekleyişin White'ı sadece bir baba ve dede olarak değil, aynı zamanda bir lider olarak da nasıl yavaş yavaş tükettiğini ancak hayal edebilirler. Nihayet, 1590 yılında 3 yıllık sancılı bekleyişin ardından içinde taşıdığı son umut kırıntılarına tutunarak adaya yeniden ayak bastı. Ancak onu karşılayan derin sessizlik, en korkunç kabuslarının bile ötesindeydi. Bir zamanlar hayat dolu olan yerleşimden geriye hiçbir şey kalmamıştı. Evler yerle bir olmuş, eşyalar çürümeye terk edilmiş, koloniyi koruyan çitler sökülmüştü. Ne bir insan bedeni, ne bir mezar taşı, ne de bir boğuşma ya da saldırıya dair en ufak bir işaret. Sanki 115 erkek, kadın ve çocuk bir sabah sisiyle birlikte yeryüzünden silinmişti. Geriye sadece tek bir şey kalmıştı: gizem. Bu ürkütücü boşluğun ortasında White nihayet bir ipucuna rastladı. Aslında 2 ipucuna.
Birincisi, kale çitlerinden bir direğe aceleyle kazınmış gibi duran 3 harfti. Crow. Asıl şok edici keşifse biraz ileride bir ağacın gövdesine oyulmuş o tek kelimeydi. Croatoan. Bu kelimenin bir anlamı vardı. Croatoan, hem yakındaki bir adanın, bugünkü Hatteras adası, hem de orayla özdeşleşen, İngilizlerle dostane ilişkiler kurmuş bir yerli kabilenin adıydı. White'ın aklına hemen yola çıkmadan önce yaptıkları anlaşma geldi. Eğer koloninin zorla yer değiştirmesi gerekirse, gittikleri yerin adını bir Malta haçı işaretiyle birlikte bırakacaklardı. Ancak ortada bir haç yoktu. Bu yokluk, umutla endişe arasında gidip gelen soruları beraberinde getirdi. Koloni bir tehlikeden kaçmak yerine planlı bir şekilde mi bu adaya sığınmıştı? Öyleyse bu kelime bir varış notu muydu, yoksa gizemli bir vedanın son fısıltısı mı? John White'ın yüreğinde yeniden bir umut filizlendi. Belki de kızı, torunu ve koloninin geri kalanı sadece birkaç mil ötede, Croatoan'da onu bekliyordu. Adaya derhal gidilmesi için yalvardı. Ancak kaderin son ve en acımasız darbesi kendini göstermekte gecikmedi. Aniden patlak veren korkunç bir fırtına gemiyi hırpalamaya başladı. Dev dalgalar ve isyanın eşiğindeki mürettebat, White'ın çaresiz çırpınışlarına karşı durdu. Geri dönmekten başka çareleri kalmamıştı. Böylece cevabın bu kadar yakınında, sevdiği ailesine kavuşma ihtimalinin kıyısındayken, acı içinde ana vatanına geri sürüklendi. Ona uzatılan ipucuna asla ulaşamayacak, sevdiklerinin akıbetini hiçbir zaman öğrenemeyecekti. İşte kayıp koloninin gizemi tam o anda, o hırçın dalgaların arasında sonsuza dek donup kaldı. Peki, o 115 kişiye gerçekten ne oldu? İşte asırlardır tarihçilerin ve arkeologların zihnini meşgul eden başlıca teoriler. Kaynaşma teorisi. En makul ve umut vadeden teori, koloninin Croatoan yerlileriyle kaynaştığıdır. Bu senaryoya göre, yiyecek sıkıntısı çeken koloniciler, hayatta kalmak için Croatoan halkına sığındı ve zamanla onlarla bütünleşerek kültürlerinin bir parçası haline geldi. Bu teoriyi destekleyen önemli kanıtlar da mevcut. Hatteras adasında bulunan İngiliz yapımı bir altın yüzük, bir yazı tahtası ve İngiliz tarzı kılıç kabzaları gibi arkeolojik bulgular bu etkileşime işaret ediyor. Daha da ilginci, bölgedeki bazı yerli ailelerin sözlü tarihinde beyaz atalardan ve cam gibi evlerde yaşayan insanlardan bahsedilmesi, bu birleşmenin kültürel hafızadaki izlerini taşıyor olabilir. Belki de Roanoke kolonisi aslında hiç kaybolmadı. Sadece zamanla dönüştü. Çatışma ve yok oluş teorisi. Daha karanlık bir senaryoysa koloninin yerli halkla girdiği bir çatışma sonucu yok edildiğini öne sürüyor. Bu teoriye göre önceki bir İngiliz keşif gezisinden kalan askerlerin yerel bir şefi öldürmesi zaten hassas olan ilişkileri onarılamaz bir şekilde zedelemişti. Bu düşmanca atmosferde yiyecek sıkıntısı çeken ve yardım arayan kolonicilerin sonradan Pocahontas'ın kabilesi olarak tanınacak Powhatan Konfederasyonu gibi kabileler tarafından pusuya düşürülüp katledilmiş olması muhtemeldir. Bu bakış açısına göre ağaca oyulmuş Croatoan kelimesi bir varış noktası değil, aksine bir yanıltmaca veya saldırganların bıraktığı alaycı bir işaret olabilir. Geriye hiç ceset kalmamasıysa, tüm koloninin esir alındığı veya bir ritüel sonucu ortadan kaldırıldığı şeklinde açıklanabilir. İç bölgelere göç teorisi. Bu teoriye göre koloniciler, liderleri John White'ın asıl planına uymuş olabilirler. White'ın niyeti Roanoke'a değil, daha korunaklı ve derin sulara sahip olan Chesapeake Körfezi'ne yerleşmekti. Belki de koloniciler, Roanoke adasını yalnızca geçici bir üs olarak kullanıp, White'ın yokluğunda asıl hedeflerine doğru kuzeye ilerlediler. Bu senaryoda geride bırakılan Croatoan işareti, planlanan bir buluşma noktasını veya yeni rotalarını bildiren bir mesajı ifade ediyor olabilir. 1930'larda bulunan ve üzerinde koloni liderinin kızına ait olduğu iddia edilen bir mesajın yer aldığı Zutahi taşı, bu teoriyi bir dönem güçlendirmiş olsa da günümüzde çoğu tarihçi bu taşı bir sahtekarlık olarak görmektedir. İspanyol saldırısı teorisi.
O dönemde Amerika'da İngilizlerle üstünlük mücadelesi veren İspanyollar, Roanoke kolonisinin varlığından haberdardı ve bu durumu büyük bir tehdit olarak algılıyordu. Florida'daki St. Augustine gibi güçlü kolonilere sahip olan İspanya'nın, İngilizlerin bölgede kalıcı bir yer edinmesini engellemek istemesi oldukça doğaldı. Dönemin istihbarat raporları, İspanyolların Roanoke'yi bildiğini ve hatta koloniyi yok etmek için planlar yaptığını ortaya koyuyor. Her ne kadar resmi İspanyol kayıtlarında böyle bir askeri harekata dair bilgi bulunmasa da, bu durum saldırının gizli bir operasyonla gerçekleştirilmiş olabileceği ihtimalini akla getiriyor. İspanyol arşivlerinin bu konudaki sessizliği ise gizemi daha da derinleştiriyor. Belki de Roanoke kolonisi, tarihin ilk Soğuk Savaş kurbanlarından biriydi. Büyük kuraklık teorisi. Koloninin ortadan kaybolmasının nedeni insan faktöründen ziyade doğanın kendisi olabilir. Ağaç halkaları üzerinde yapılan bilimsel analizler, koloninin Roanoke'da geçirdiği yılların Kuzey Amerika'da son 800 yılda görülen en şiddetli kuraklık dönemine denk geldiğini ortaya koyuyor. Bu olağanüstü kuraklık, tarımın neredeyse imkansız hale getirmiş, av hayvanlarını ve balık popülasyonunu ciddi ölçüde azaltmış olabilir. Hayatta kalmak için temel kaynaklardan mahrum kalan koloni, çaresizlik içinde toplu halde göç etmeye zorlanmış ve bu tehlikeli yolculuk sırasında dağılarak yok olmuş olabilir. Bazen en karmaşık gizemlerin ardında en basit ve doğal açıklamalar yatar. Peki, yüzlerce yıllık bu tarihi kör düğümü modern bilim çözebilir mi? Cevap, evet, olabilir. Günümüz teknolojisi, arkeologlara geçmişin kapılarını aralamak için yepyeni anahtarlar sunuyor. Artık ormanların en sık ve geçit vermez olduğu yerlerde bile LIDAR adı verilen lazer tarama sistemleri sayesinde ağaç örtüsünün altı görülebiliyor ve topraktaki en ufak insan yapımı anormallikler tespit edilebiliyor. Buna ek olarak yer radarı, GPR gibi teknolojiler toprağın derinliklerine sinyaller göndererek zamanla yok olmuş gömülü yapıların ve yerleşimlerin hayalet izlerini sürmeye olanak tanıyor. Bu yöntemler şimdiden somut sonuçlar vermeye başladı. Albemarle Sound yakınlarında Site-X olarak adlandırılan bir bölgede yapılan araştırmalarda 16. yüzyıla ait İngiliz seramik parçaları ve ok uçlarına rastlandı. Bu bulgular, koloninin iç bölgelere doğru göç etmiş olabileceği teorisini destekleyen, bugüne kadarki en önemli ve heyecan verici kanıtlardan birini oluşturuyor. Asıl heyecan verici bulgularsa Croatoan, yani günümüzdeki adıyla Hatteras adasından geliyor. Burada yürütülen arkeolojik kazılar belki de en güçlü teorinin kapısını aralıyor. Arkeologlar, İngilizlere ait eşyalarla yerli eserlerini yan yana adeta birbirine karışmış bir halde buluyor. Bu durum, iki kültür arasında geçici bir alışverişin veya basit bir komşuluğun çok ötesinde bir ilişki yaşandığını düşündürüyor. Bulguların bu iç içe geçmiş hali, iki halkın uzun süre bir arada yaşadığı ve ortak bir hayat kurduğu ihtimalini kuvvetlendiriyor. Adeta topraktan çıkarılan her bir parça, koloninin yerli halkla bütünleştiğini savunan kaynaşma teorisini fısıldıyor. Arkeolojik kanıtlar önemli ipuçları sunsa da, Roanoke gizemini kesin olarak çözebilecek en büyük umut, genetik biliminin ellerinde olabilir. Modern bilim, bu 4 asırlık sır perdesini, insan DNA'sının en derinlerine gizlenmiş kodları okuyarak aralamaya çalışıyor. Bu amaçla başlatılan projeler kapsamında araştırmacılar, iki ana grubun genetik materyallerini titizlikle karşılaştırıyor. Bir yanda, Roanoke kolonicilerinden geldiklerine inanan aileler, diğer yanda ise başta Hatteras ve Robinson County bölgelerinde yaşayan Lumbee kabilesi olmak üzere bölgenin yerli toplulukları. Peki, aradan geçen 400 uzun yılın ardından kan bağlarını kanıtlayacak bir genetik iz bulmak mümkün mü? Eğer bulunursa, bu keşif sadece süregelen tartışmalara son noktayı koymakla kalmaz, aynı zamanda Amerika'nın ilk yıllarına ait tarih kitaplarını da sonsuza dek yeniden yazdırabilir. Nihai cevap,
belki de hepimizin içinde taşıdığı o mikroskobik sarmalda gizlidir. Roanoke, tarihi bir olayın çok ötesinde adeta bir kültürel fenomene dönüşmüştür. Kayıp Koloni efsanesi yüzlerce romana, popüler TV dizilerine, video oyunlarına ve hatta Amerika'nın en uzun soluklu açık hava tiyatrosuna ilham kaynağı olmuştur. Bu durum bize şunu gösteriyor: bazen gizemin kendisi aydınlatılacak gerçeklerden çok daha çekicidir. Peki bu sır perdesi neden bizi bu kadar büyülüyor? Çünkü Roanoke, insanın bilinmeyene duyduğu o kadim korku ve merakın vücut bulmuş halidir. Tıpkı tamamlanmamış bir cümle veya yarım bırakılmış bir hikaye gibi. Tıpkı Bermuda Şeytan Üçgeni ya da Atlantis efsanelerinde olduğu gibi cevapsız kalan sorular hayal gücümüzü ateşlemeye devam ediyor. Tüm bu bilgilerin ışığında Roanoke kolonisinin sırra kadem basmasının ardında sizce ne yatıyor? Hangi teori aklınıza daha çok yatıyor? Ya da belki de tüm bu varsayımların ötesinde sizin zihninizde şekillenen bambaşka bir senaryo mu var? Düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Bu 4 asırlık gizemin düğümünü gelin hep birlikte çözelim. Kim bilir, bu sır perdesini aralayacak geleceğin tarihçisi belki de sizin aranızda. Eğer tarihin dehlizlerindeki çözülmemiş sırlar sizin de ruhunuzda bir heyecan kıvılcımı yaratıyorsa doğru yerdesiniz. Kanalımıza abone olarak ve bildirim zilini açarak bu gizemli yolculukta bize katılmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.